Okay, now it's time to talk about abstract class. Okay, the abstract class. I want to say, for example, move method, public void move, and I can say system out control right line, then say move. But the thing is, now in the program, I can simply say animal dot move because all animal can move. The reason is because the move method defined in the main method, the move method defined in animal, and they're all animals, so this is possible. I can do it. But the problem here is that each animal they have own things. So for example, in this dog will implement this move method in different way. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Her bir kedi ya da köpek farklı yürürler değil mi? Dolayısıyla bunun dog'daki move'la cat'teki move aynı olmaması gerekiyor. Doğru mu? Tanımın farklı olması gerekiyor. So in order to do that, I have to override the move method in this animal class. I don't want to just I don't want dog move like a cat because they're different animals. So to do that, I have to say in Java, I think I had like override. I had something like this, override, and then I cannot do that. This is Java style. Say public void, and then say move. And here I can change the definition totally. So say console right line, say dog moves. This is Java style, but here we are in C#. This is different. I don't need this one. Instead, I have to do this one over public override move. But if you want to do that, you have to tell the move method in the animal class should be virtual. Sanallaştırmanız gerekiyor burada. Yani aslında override edilebilir demeniz gerekiyor. So if I write virtual, which means in the subclasses, I can override it. Let's go to the cat class and do the same here. Override, and it will give me the two methods, move and toString. I want to override this. Here base is a superclass, which is an animal class. If I don't write anything, it will automatically write that method. If I write something, console right line, this time this will say cat moves. You see, I did not change anything in the main code, but if I do this, oh, okay, this is a problem since the first week. So here, cat moves, and dog moves. They are different implementation. I didn't change code in this main class. I changed only these in this specific classes, and this is polymorphically find the animal and call that method in that class. Yani bu move metodunun hangi class'a ait olduğunu bildiği için real runtime'da çalışma zamanında oradaki objenin oluşturulduğu class'a gidip onu çağırıyor. Bizim bunun için bir şey yapmamıza gerekiyor. Takibini yapmamıza gerekiyor. Kendisi bu işi yapıyor zaten. You understand the idea. But there's one problem here. Since cat and dog, they are implementing them by themselves. So why do I need this here? Böyle bir şeye ihtiyacım yok ki madem diğerleri dolduruyor. Can I do that? Is this a good idea? Maybe, but not a smart idea. Because we never write a code to leave it blank. This is not a good idea. Yani bir kodu boş bırakmak için yazmazsınız. So to do that, if I don't want to write anything here, I don't have any declaration here, I should make it abstract. So like this. And then abstract. This time, this is a problem. I'm going to explain this. So I have a move method here, it's abstract. And this solves my problem, but there's one more problem here. If I have this one, move method abstract, which means
I will be able to call this method through an object of the animal, right? Mesela ben bunu abstract yaptım ama yine de ben animal tipinde bir obje oluşturabilirim bu class'tan ve belki bunu çağırabilirim, değil mi? Doğru mu? Say animal a is equal to new animal and I might use just one. Şimdi bunu yaptığım zaman ne olur? If I do that, what's going to happen? It is going to go animal class and then call the move method. But the thing is, the move method has nothing. It doesn't have body. If no body means no declaration, no initialization. The problem here, I need to tell that don't create an object from this class. Yani diyelim devam lazım ki derleyiciye. Bak benim move metodumda bir şey yok. Bomboş metot bu. Dolayısıyla bundan obje oluşturama. Çünkü anlamı yok. Anlamsız bir şey yok. Yani gövde olmadığı için bir şey yaramıyor. Onun için memory ortaya çıkmıyor. Oluşturulmuyor ve sıkıntı çıkıyor. Bu yüzden bir şeyi garanti altına almam lazım. Şunu demem lazım. Asla ve asla bu class'tan obje oluşturama. So I have to tell the compiler that please don't create an object from this class. To do that, I have to say abstract. So you cannot create an object from this class. This is only going to be used for these two classes. To just do not allow code repetition, code repeating. By the way, it's snowing now. This is good. So you understand the idea. Yani abstract class'ın amacı sadece kod tekrarını engellemek, alt class'lardaki değişkenleri tutmak burada. Bu kadar. Başka bir olay yok. So you cannot create any object from this class. It's only for subclasses. Okay, we have some more things. Now you know the abstract class, you know the inheritance, you know the polymorphism, you know overloading, overriding, all of them. You don't know maybe interface. And we have another interface, another structure, which is interface. Well, in C++, we don't have interface. The reason is because one class can inherit data or variables or methods from multiple classes. So, for example, dog could get something from animal, could get something from, could be, I don't know, monster, so many things. You could do, mesela bir class birden fazla class'tan miras alabiliyor. C++'da. Ama C# ve Java'da böyle bir şey yok. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Yok yani doğası gereği böyle bir şey izin vermiyor. Çoklu miras yok. C++ var ama onda şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki dog dediğimiz obje iki tane farklı class'tan miras aldı. İki class'tan da move metodunu aldı diyelim miras. İşte X class'tan aldı, Y class'tan aldı miras. Şimdi move yazdık buraya. Çağırdığımız zaman move metodunun hangisinden alacağını bilmiyoruz. Değil mi? İkisinden birinden almış olabilir. Her birinde farklı olarak verilmiş olabilir bu tanım. Bu problemdir. Dolayısıyla diamond problem diye geçiyor bu. Şöyle genişliyor, sonra tekrar daralıyor. Buna problem. Hangisinden alacağı belli olmadığı için buna diamond problem diyor. C++ bunu çözüyor. Bir isimlendirerek çözüyor. Yani hangisinden aldığını söylüyorsun. Ancak C# ve Java'da böyle bir şey olmadığı için hiç uğraşmamışlar bununla. Demişler ki interface ortaya koyalım. Ve interface'de bu işi halletmişler. So we are going to use interface for multiple inheritance. So how can we do that? If I want to give some behavior to an object, a dog, for example, I want to give flyable, maybe attacking behavior to the dog or cat, I can give them separately. Şimdi ben desem ki benim kedim uçabilsin, köpek kaçabilsin, işte kedi ısırsın, değil mi? Başka bir hayvan burada uçsun filan. Ben bu özelliklerin hepsini animal'a versem ne olur? Bu defa herhangi bir hayvan uçabilecek, kaçabilecek. Bu saçma olur değil mi? Benim köpeğin normalde uçamaması lazım. Sadece kuşun yani ne bileyim eagle olabilir, başka bir hayvan olabilir. Çünkü kuş genel bir abstrak olması lazım. Kuş yerine kartal ya da başka bir şey verebiliriz. Bunların uçabiliyor olması lazım. Dolayısıyla ben bu özellikleri animal'a vermem çok saçma olur. Animal class'ı içerisinde tanımlamam çok saçma olur. Bunun için ayrı bir yapıya ihtiyacım var. Bu da interface. Çünkü interface çoklu mirasa izin veriyor. So I want to give some behavior. For example, flying. For example, swimming. For example, attacking, eating.
I want to give these behavior to a specific objects. So I cannot declare them in animal class. Let me create some interface for this. For example, I want to give fly feature. So I want to say I flyable, not flyable. I, for example, swimmable. The I is actually simply say this is interface. In C# we use this one. I can say, for example, I eatable. Eatable olmaz da huntable diyelim. Yani avlayabilme davranışı, uçabilme davranışı gibi. Swimmable uçabilmek demek. Huntable avlayabilmek. So now go there and generate interface. And go there and generate interface here. Simply I can give my behavior here. Void swim. Interfaces are like abstract classes. You cannot declare a body. Just abstract. Yani bir şey yok, sadece isim veriyorsunuz. Void. It's a contract. You say if something is swimmable, which means it must implement swim. Yani bir şey yüzebiliyorsa eğer mutlaka onun içerisinde swim metodunun olması gerekiyor. Bunu şart koşuyorsunuz ve bu şartı zorluyor sistem. So let's go to these huntable. Say void hunt. You cannot put public here because it is already public. You cannot put this, or you cannot do this. It must be public, so you have to leave it as is. Just you don't have to need any access modifier. For example, I say I swimmable and I huntable. Şimdi köpek bir hayvan değil mi? Animal. Nasıl bir hayvan? Yüzebilen ve avlayabilen bir hayvan değil mi? Ama bakıyoruz aşağıda, yüzme özelliği ve avlama özelliği yok. Bu bir kontrat. Diyor ki sen bunu uygulamak zorundasın diyor. So I say go here and they say implement interface and then implement interface and you have to say for example hunt and then swim. You see? Now, sorry, I made a mistake. Hunt. So I want to just go here and say cat for cat. Cat is actually a huntable, right? Maybe it cannot swim, right? It cannot fly. It can only maybe hunt. And then say maybe I can give different cat hunts. Tabi burada normalde kod geliyor, algoritmalar gelir ama biz sadece yazıyoruz anlaşılsın diye. I can create one more animal that can swim and can hunt and can, for example, I can create a new animal. Could be add a class, for example, eagle. Eager, yanlış yazdım. Rename and say eagle. So for eagle, which is an animal, and then what kind of animal? I swimmable. Kartal yüzebilir mi? Yüzemez ya. Yok. Huntable, I flyable, and bu kadar yeter herhalde. So fix formatting, then interface, and then implement interface here. And then create one more, and then say void fly. That's all. You see, now it can hunt, it can move, and it can also fly. It must fly. Yani burada hiçbir şekilde derleyicinin yanıltma ihtimali yok. Bir şey uçabiliyorsa uçar. Bir şey yüzebiliyorsa yüzer. Burada kodda işte bir yerde unuttum diye bir ihtimal yok. Kesinlikle onu doldurmanız gerekir. Bu da ileri seviye, biraz daha hani kompleks, büyük çaplı projeler yazdığınızda sizin için bir abstraction yapar. Yani soyutlama yapar, tepeden görebilirsiniz hangi kodda hangi metod vardır. Control right line, say fly, and eagle flies. Şurada hunts. Ondan sonra ne diyeceğiz buraya? Moves. Bir yazabiliriz burada.
Burada I can say that animal, for example, eagle. Say new eagle, and then I can just put like this. This is okay. So I want to just, for example, I want to make this eagle fly. How can I do that? Eagle that fly. What's wrong with this? I know eagle can fly because eagle has fly. Bunu küçük yazmışım bu arada. Büyük yazsam tabii daha iyi olurmuş ama. Şöyle yapalım. Refactor. Tamam, düzeltmiştir diye düşünüyorum herhalde. Düzeltmiş, tamam. Okay. I want to say eagle fly. What's problem with this? Demek ki problem aynısı değil mi? Aynı problem. Çünkü eagle'da fly özelliği var ama bu tip olarak animal olarak verilmiş. I can have two different fix for this. In the first, Java'da oluyordu, bu C# yok, çok kötü bir şey. Hiç hoşuma gitmiyor bu. Direkt böyle çevirebiliyorduk. Şöyle. Bunda 2 adımda yapmak oluyor. Oldu. Eagle fly. You see that now eagle can fly because we tell that it's an eagle. Or you can say I flyable, and now this is also okay. Çünkü eagle flyable bir hayvandır. Uçabilen bir hayvan olduğu için yine çalıştı. Anlaşıldı herhalde bu. Run it. And eagle flies, cat moves, dog moves. Tamam arkadaşlar, bu kadar. Do you have any question? This is the entire of the OOP which we did in one single semester. If you have any question, I'm ready to listen. If you don't have, I'm going to end the lecture.